Merhaba, bugün seninle 21. yüzyılda modern olduğu iddia edilen dünyada modern bir kadın olarak yaşamanın zorlukları hakkında konuşacağım. Tamamen benim aklımdaki sorular üzerine ilerleyecek bu sohbet ama ortak bir noktada buluşacağımızı düşünüyorum. Çünkü aslında rahatsız olduğumuz şeyler ve düşüncelerimiz bu konuda hep aynı. Bu evrensel bir sorun. Dünyanın her yerinde iki cinsiyet arasında yaşam kalitesi farkı var ve biz bunu konuşalım istiyorum. Hazır 8 Mart'ı da yeni geçtiğimiz bu dönemde modern dünyada kadın olmak hakkında konuşalım istiyorum. Bu konuda gerçekten ama gerçekten yorumlarda buluşalım çok isterim. Videom hakkında ne düşündüğünü videom bittikten sonra bana yorumlarda bildirirsin. Ha bu arada İşsiz Sohbetler hoş geldin. Şimdi normal bir insanın ev içerisinde ihtiyaçları bellidir değil mi? Evin içerisinde öncelikle huzurlu ve güvenli bir ortamda bulunmak. Okey, herkes için aynı. Sonra yaşadığın yerin hijyenik olması. Sonra burada ihtiyacın olan gıdanın sağlanması. Çünkü yemek yememiz lazım yaşamaya devam edebilmek için. Günlük hayatımızda giyeceğimiz kıyafetlerin temini. Sonra sosyal ihtiyaçlarımız işte evde televizyon izlemek, evde sohbet etmek, evde kitap okumak, evde yapılan diğer aktiviteler. Evin içerisindeki ihtiyaçlarımız bunlar. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Temizlik, yani evin hijyeninin sağlanması. Temizlik ekipmanları. Sonra eller, işte temizlik yapabilmek için. Sonra bir takım kimyasallar, işte çamaşır suyu, güzel kokan temizleyiciler, temizlik bezleri vesaireler. Şimdi ben bu kadar çok şey saydım. Peki bunun içerisinde kadın olmak var mı? Yok. Yani bir evin hijyeninin sağlanması için kadın olmak gerekli değil. Şimdi eğer yalnız yaşamayan bir insansanız, ailenizle ya da partnerinizle yaşayan bir insansanız bu soruya cevap verin. Bulunduğunuz evde temizliği kim yapıyor? Muhtemelen evde yaşayan yetkili dişi kişisi evdeki temizlik işlerinden sorumlu kişidir. Çok yüksek ihtimalle. Ha şimdi buraya kadar videoyu izleyen herhangi bir erkek gelip bana şöyle diyebilir. Ben yapıyorum. Şimdi bir tane güzel ve doğru örnek bulmak kaideyi bozmayacak. İstisnalar kaideyi bozmayacak. Sen iyi ve olması gerektiği gibi birisin ve çoğunluğun olması gerektiği gibi olması toplumun duruşunu ve yapısını değiştirecektir. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bir evin hijyenini sağlama ihtiyacını karşılamak için kadın olmaya gerek yok. Kadın olmak beraberinde temizlik süper yeteneği getirmiyor. Bunun için gerekli olan şeyler zaten normal eşyaya hükmedebilen bir insan bedeninde mevcuttur. Yani siz bir evde yaşıyorsunuz diye illaki o evin temizliğini o evde yaşayan kadının yapması gerekmiyor. Yemek konusuna gelelim. Yani benim burada aklıma gelen, burada sayılabilecek, sizin de videoyu izlerken sayabileceğiniz pek çok yetenekli erkek aşçı var değil mi? Michelin yıldızlı şefler vesaireler falan. Zaten buradan da çıkarabileceğimiz gibi aslında demek ki erkekler yemek yapabiliyor. Peki neden ben şimdi size bu soruyu sorduğumda, yaşadığınız evde yemekleri kim yapıyor diye sorduğumda, bu sorunun cevabı 10 kişiden 8'i için annem, eşim ya da herhangi bir şeydir. Bakın burada şunu demiyorum. Bütün erkekler evde yemek yapmaz. Soru bu değil. Neden bu yük toplumun tamamında eşit olarak kadın ve erkek arasında paylaşılmıyor da neden dişi partner ya da anne üzerinde kalıyor? Neden bu evin içerisindeki bu görev bu kişi üzerine kalıyor? Aynı hayata tek bir hayat yaşamak üzere gelmiş ve sadece 2 tane X kromozomuyla doğduğu için kadın olarak yaşamak durumunda olan kişi neden
kadın olarak doğduğu için sürekli hizmetçi pozisyonunda kalıyor. Bunun üzerine bir düşünelim. Tabii şunda hemfikiriz. Kadın ve erkek bedenleri arasında temel bazı farklılıklar var. İşte kadın bedenleri bir parça daha küçük oluyor genelde, erkek bedenleri bir parça daha büyük oluyor vesaire falan ama bunların hiçbir tanesi işte yemek yapmak, bulaşık yıkamak, evi temizlemek gibi işler için erkeklerin üzerine pozitif plus bir ayrımcılık atılması ve kadınların her ortamda hizmetçi pozisyonunda olmasını gerektiren şeyler değil. Bu kültürle falan da açıklanabilir bir şey değil. Şimdi dikkatimi çeken başka bir şeyden bahsedeceğim. Bilmiyorum dünyanın her yerinde böyle midir? Benim ülkemde böyle. Şöyle ki bundan sadece 100 yıl önce kadınlar için okuma yazma oranı %1'in altında. Benim yaşadığım ülkede, yani Türkiye Cumhuriyeti yeni bir ülke, daha 103 yaşında. Ama bunun öncesinde işte farklı bir imparatorluk tarafından yönetiliyor ve bu dönemde kadınlarda okuma oranı %1'in altında. Ve tabii ki ülkeyi değiştirseniz de, bakış açısını değiştirmeye çalışsanız da bütün insanların beynindeki o bakış açısını alamıyorsunuz. Özellikle Türkiye kırsalında bizden 2 jenerasyon önce, yani hani annemin annesi, yani babaannelerimizin, anneannelerimizin jenerasyonundaki kadınlar okuma yazma öğrendikleri zaman yoldan çıkabileceğine inanıldığı için çoğunlukla ya sadece ilkokula gidip temel okuma yazma eğitimi almışlardı ya da hiç okuma yazma bilmiyorlardı. Ha diyebilirsiniz benim babaannem var ve okuma yazma biliyor, olabilir. Ama mesela benim babaannem var ve okuma yazma bilmiyor. Ve temel düşünce de bu. Yoldan çıkar, kocasına karşı itaatsiz olur. Yani düşünür diye o kadınlara okuma yazma öğretilmedi. Yani bir hayat yaşama hakları ellerinden alındı. Yani bilmiyorum, daha iyi yerleri vardır dünyanın, daha kötü yerleri vardır. Sonra annelerimizin, yani bizden bir nesil öncesinin jenerasyonuna geldiğimiz zaman da şöyle bir şey oluyor. Orada da kadınlar okula gidiyorlar ama belirli bir yerden sonrası, yani kendilerine meslek edindirecek olan o eğitime geldiklerinde, üniversite seviyesine geldikleri zaman eğer ailenin durumu yeterince iyi değilse kız çocuklarının okuması ikinci planda bırakılıyor. Zaten kadın liseye kadar okumuş, hani daha fazlasına ihtiyacı yok gibilerinden aile desteği orada çekiliyor. Çoğunlukla o seviyede lise mezunu kadınlar oluyor. Peki lise mezunu olunca ne oluyor? Ya da ilkokul ya da ortaokul mezunu olunca bu kadınlar ne oluyor? Ellerinde bir meslek olmuyor, değil mi? Böyle olunca otomatik olarak ileride evlendikleri zaman şu rolü benimsemişler. Ben evde dururum, çocuklara bakarım, kocam da bana bakar. Bu rolü bizden önceki 2 kuşağı benimsetebilmişler eğitimsiz bırakarak. Ama sorun bizden sonrakilerde başlıyor. En son kuşaklar, yani Türkiye'nin son 40 senesi, bilmiyorum siz bu videoyu nereden izliyorsunuz ve sizin ülkenizdeki durum nasıl ama ben son 40 seneden bahsetmek istiyorum. Son 40 senede insanlar, işte bu hayatsız bırakılan babaannelerimiz, anneannelerimiz, annelerimiz kız çocuklarının güçlü olmalarını istediler ve onlar bilinçliydiler aslında. Bu sebeple benim yaşıtlarım, benden bir parça daha büyükler, benden bir parça daha küçükler ve buradan sonra doğmuş olan kadınlar en az aynı yaştaki erkekler kadar değerli projelerdi. Yani onların eğitimlerine de emek verildi. Onlar için de zaman harcandı. Bu insanlar da üniversite mezunu oldular. Bu insanların da meslekleri var ve aynı yaştaki bir erkek kadar donanımlılar ve faydalılar. Kendi paralarını kazanabiliyorlar aslında. Baktığınız zaman buna çok güzel diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey oldu burada da. Bir kadın ve bir erkek aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Kadının da bir mesleği var, erkeğin de bir mesleği var. Aynı mesleği yapsalar bile kadın muhtemelen daha az kazanıyor bu arada. Yani bu da çok büyük adaletsizlik ama hadi başka bir günün konusu olsun. İkisi de
bir değer üretip o ev için çalışıyorlar ve aynı mesai süresine sahipler, tamam mı? Sonra ne oldu? Eve geldiler. Adam koltuğa uzandı, televizyonu açtı. Televizyonda maç var. Kadın mutfağa girdi, yemek yaptı. Aynı mesaiden sonra o da yorgundu ama yemek yaptı. Oturdular, yemeği yediler. Adam yine gitti televizyonun başına. Kadın gitti bulaşıkları bulaşık makinesine dizdi, işte ortalığı temizledi, süpürdü vesaire falan. Bakın şimdiye kadar dinlenmedi. Ama halbuki o da 8 saatlik bir mesaideydi. Sonra işte adam televizyonun başında atıştırmak istedi diye mutfaktan ona atıştırmalıklar getirdi. Adam tabağını aldı, orada bıraktı. İşte ayağındaki çorabı çıkardı, yere attı vesaire falan. İşte evde çamaşır birikmiş. Kadın gitti çamaşırları yıkadı. İşte çamaşırları astı. Sonra işte tabii ki yine bakımlı falan, güzel görünmesi lazım. Çünkü sonra saldın kendini derler. İşte akşam bakımlarını yaptı, saçlarını taradı, duşunu aldı işte. Tabii çocuğu olmadığı senaryoda söylüyorum bunları. Adam hala televizyonun başında. Günün sonunda modern kadın orada olmak için, kimliğini korumak için, ilişkisini korumak için 8 saatlik mesaisinin üstüne 5 saat daha mesai yapıp yatağa gitti. Modern erkek işe gitti, eve geldi, dinlendi, hizmetini aldı ve yatağa gitti. Şimdi bana burada eşitlik nerede? Onu söyleyin. Şimdi benim çocuğum yok ama çocuğu olan o kadar çok tanıdığım var ki pek çok gözlemim var. Ve çocuk hakkında zaten herkesin de görüşü var biliyorsunuz. Yok kadın öyle davranmaz, yok anne böyle davranmaz, yok çocuk böyle bakılmaz, yok bunun anası neredeydi, yok terbiye vermediler mi? Böyle toplumun her yerinde çocuk hakkında herkesin görüşü var. Ben görüş söylemeyeceğim, ben gözlem söyleyeceğim. Hani şu aynı evde yaşayan modern kadınla modern erkek çiftimiz vardı ya. Hadi diyelim ki onlar çocuk yapsınlar, tamam mı? Çocuk için önce bize bir kadın ve bir erkek lazım. Ve bunlar aslında tabii eşit sorumluluk almıyorlar. Bu aşamada bile kadının fedakarlığı gerekiyor çocuk yapmak için. Çok büyük bir travma kadın bedeni için çocuk yapmak ama o kadın o fedakarlığı yapıp o çocuğu yapıyor. Tamam mı? Sonra meydana bir tane çocuk geliyor. Şimdi bu çocuk evet yeterli bir yavru değil biliyorsunuz. İnsan yavrusu dünyaya geldiği zaman aciz bir yavru oluyor. Yani işte kendi boşaltımını normal bir yetişkin gibi yapamıyor, yürüyemiyor, konuşamıyor, ihtiyaçlarını söyleyemiyor. Yani bakıma muhtaç bir yavru meydana geliyor, tamam mı? O zaman çocuğun temel ihtiyaçları: hijyeni, beslenmesi, uyuması, sağlıklı olması gibi, bir de giyinmesi işte. Bunları söyleyebiliriz değil mi? Çocuğun hijyenini sağlamak için, çocuğa banyo yaptırmak için, çocuğun altını değiştirmek için vesaire. İhtiyaç olunan şeyler. İşte temizlik ekipmanları, bebek bezi, bir takım belki medikal kremler vesaireler, 2 tane el, işte kollar vesaire, değil mi? Yani ben burada bu kısma kadar kadın olmakla alakalı bir şey söylemedim. Çünkü gerek yok. Bebeği giydireceğiz, tamam mı? Ne lazım bize? Bebek kıyafetleri. Sonra 2 tane kol. Kadın olmakla ya da erkek olmakla alakalı bir şey yok. Bebeği besleyeceğiz. Bak bu aşamada herkes diyecek ki anne sütü, anne sütü kadının memesinden çıkıyor diye illaki kadın tarafından bu bebeğe verilmelidir. Böyle bir şey yok. Bakın bir sürü ekipman var. Bu kadınlar bu sütü uygun şekilde muhafaza edip sonrasında bu süt ısıtılıp bebeğe başka insanlar tarafından içirilebilir, değil mi? Yani bir bebek yapıldı diye. Ben tabii ki demiyorum ki kadınlar bebekleri alıp başkasına versin, yaşasın. Öyle demiyorum. Burada demagoji yapmaya gerek yok. Benim söylemek istediğim şey, bir bebek ortaya koyulduysa o bebeğin bakım sorumluluğu normal şartlar altında, bakın, adaletli olan şekilde
Bu modern kadın ve bu modern erkeğe aittir, değil mi? Ama dünyada şöyle bir şey var. Kadın bebeği doğurdu. O annelik kutsaldır. Anneler bebeklerine bakmak zorundadır. Değildir. Bebek bir kadın ve bir erkeğin ortak kararıyla ortaya koyulan yeni bir bireydir. Kadın bireyde, erkek bireyde bu bebeği ortaya koyan iki kişinin de bu bebek üzerinde eşit sorumluluğu vardır. Eğer eşit sorumluluk almayıp buradaki bütün yükü bu kişinin üzerine yıkarsanız siz sevdiğinizi iddia ettiğiniz partnerlerinize önce haksızlık yapıyorsunuz. Yani eğer bir bebeğin eşit sorumluluğunu alacak nitelikte hissetmiyorsanız o bebekleri yapmayınız ya da kadınlara bu kadar fazla yüklenmeyiniz lütfen. Şimdi modern kadın kendine baktı, modern kadın cilveli oldu ama modern kadın namuslu oldu. Sonra geldi, biriyle birlikte oldu. Toplumun onun üzerindeki baskısını kırmak için evlendi, aile kurdu. Evliliğinin güzel yürümesi için eve aldığı adama ömrü boyunca baktı, çocuklarına baktı, yemeklerini yaptı, işine gitti, işinde başarılı olmaya çalıştı. Muhtemelen sadece kadın olduğu için iş hayatında da pek çok haksızlığa uğradı. Mesela eşit şartlarda çalıştığı bir adamdan her zaman daha az kazandı. Birisi yönetici olacaktıysa erkek olana öncelik verildi. Sonra eğer kazayla 30 yaşında falan işsiz kaldıysa, evli değilse evlenir, çocuğu yoksa çocuk yapar falan diye işe alınmadığı oldu. Böyle bir hayat yaşadı modern kadın. Sonra da işin sonunda eğer her şey onun için yolunda gittiyse umarım yolunda gitmiştir. İşte yanında yaşadığı diğer erkeklerle eşit olduğu savunuldu. Peki sizce gerçekten eşit miydi? Bence değildi. Sadece toplumsal hayatta gün içerisinde normalleştirdiğimiz artık bize normal gelen şeyler bile aslında normal değil. Oysa ki şöyle bir ev de hayal edilebilirdi. Şöyle bir birliktelik de olabilirdi. İşte evlerine misafir çağırdıkları zaman misafirleri beraber ağırlayan bir çift, beraber yemek yapan, ya ben pilav yapıyorum sen de tavuk pişir diyen bir çift ya da çocuklarına beraber bakan bir adam işte çocuğu olduktan sonra eşine şunu diyebilse mesela ben bu çocuğa bu gece bakarım sen bu gece uyu dinlen. İşte ortak sorumluluklarımızı partnerlerimizin üzerine yıkmadığımız, bunları kadın görevi olarak etiketlemeyin, kadınların da hayatını bir kere yaşadığını hatırladığımız bir dünyada olabilirdi diye düşünüyorum. Belki karşına çıkar bu video, belki farkındalık yaratır, belki beni haklı bulursun, belki bana kızarsın bilmiyorum ama söylediklerimde yanlış bir şey yoktu diye düşünüyorum. Kalbini kırdıysam da özür dilerim. Bu haftaki videom biraz değişik oldu. Bir sonraki videolarımda yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.